Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Windows'u çok rahatlıkla temizleyebileceğiniz, hem ücretsiz hem de kolay olan bir programın kullanımı ve indirilmesi hakkında ve kurulumu hakkında bilgi vereceğim. Blackbit adında bir program. Arama motoruna Blackbit veya direkt blackbit.org'dan yazarak download edebiliyoruz. Burada Windows seçeneğinden karşımıza 4 seçenek çıkıyor. Biz exe dosyasını indiriyoruz arkadaşlar. İndirilenler bölümüne gelelim. Kuralım. Türkçe olarak ileri diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz ve ileri deyip kuruyoruz. Kurulumu çok basit. Bu şekilde kuruluyor. İleri deyip bitiriyoruz. Açıldı. Burada derin tarama ve Firefox'un içerisini, Internet Explorer'ın, Opera'nın içerisini otomatikman temizliyor arkadaşlar. Defender temizliği falan da yapıyor. VLC Player'ı da temizliği mi diyor. Temizle diyorum. Yani onlar çok önemli değil ama derin bir şekilde bir temizlik yapmasını. Tabi bu arada Opera gibi tarayıcılarımızın kapalı olması gerekiyor. Burayı da kapatalım. Tüm sekmeleri kapatalım. Eğer kapalı pencereleri kapat. Kapalı değilse arkadaşlar bize sorun çıkaracaktır. Ben az önce bir temizlik yapmıştım. Yaklaşık 11 GB yer kazandırdı bana. Videoda bir arıza oldu. Tekrar sizin için tekrar yaptım. Bakalım ne kadar temizleyecek. Deneyelim. Temizle diyelim. Dikkat ederseniz AppData'ya girip içini temizliyor arkadaşlar. Oradaki temizliği yapıyor. Gelelim sadece sistem temizliği yapalım. Sistem burada. Seçelim. Okeyleyelim. Bizim için hepsini seçti. Burada istemediğimiz geçici dosya falan filan istemediğimiz bir şey varsa seçebiliriz. Temizlemeye başlayalım. Görüldüğü üzere temizlik bitti arkadaşlar. Ben arada bir kopukluk oldu. Nedeni şu. Silme yaparken büyük bir ihtimalle benim videomu sildi. Hafızadaki videomu. Siz direkt işlemleri yaptıktan sonra temizle, yani burada seçmek istediklerinizi seçtikten sonra temizle deyip temizlik yapıyorsunuz. Görüldüğü üzere 11 GB yer temizlemiş. Bu bir öncekinde onu kayıt alamadım, 30 GB'tı. Nedeni şu: sizin ne kadar kirli bilgileriniz varsa yerde, hafızada, onları güzel bir şekilde temizleyip alıyor arkadaşlar. Ben beğendim programı. Tabii bir de test edelim. Harbiden temizlemiş mi? Bakalım. Nvidia'yı temizleyememe nedeni benim ekran kartım olmasından hasetle. Çalışıyor çünkü. Çalıştığı için temizleyemedi. İncelersek tarayıcıları arkadaşlar. Buna bir bakalım. Geçmiş temiz. Geçmişe bakalım, tüm geçmiş. Bugün başka da bir şey yok, zaten boş. Görüldüğü üzere Explorer'da aynıdır büyük bir ihtimalle. Bir de çöp kutusuna bakalım. Ama geri dönüşüm kutusuna bir şey atmadım henüz. Evet, bunları atmışım. Bunlar arızalı videolar. Bunlar işlem yaptıktan sonra sildiklerim. Çünkü bayağı uğraşıyorum buna. Az önce de belirttiğim gibi benim hafızadaki videomu siliyor ya, kaydetmediğim için böyle ufak ufak kaydederek ilerledim. Umarım karmaşa olmaz. Bir temp yazalım. Yüzde ile tabi. Yüzde temp yazalım. Buranın içinin dolu olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar bura boşalıyor mu boşalmıyor mu bir test edelim. Arkadaşlar, temizliği bitirdik ve aynı zamanda ikinci bir temizlik yaptım. Sistem temizliği. Sadece bu temizliği ekstra yapabiliriz. Aynı zamanda da burada Opera gibi, Mozilla gibi tarayıcıların temizliğini de yapabiliriz. Bu temizliği yaparken video çektiğim zaman video duruyor ve kapanıyor. Defaten başıma geldi. Aynı zamanda Light Shot, biraz sonra anlatacağım bunu.
Bu da benim ekran görüntü almamı sağlayan program olduğu için bunlar birbiriyle çakıştı ve aynı zamanda o çakışma esnasında benim klavyem kilitlendi. E, Karşı tarafa ekran görüntüsü atacağım zaman beni sıkıntıya soktu. E, Dalgınlıkla da birisine bir mesaj atmışım. O da gruptan atılmama neden oldu. Geri de alamadık. E, Canımız sağ olsun ama bunu söyleme nedenim şu. Geçici dosyalarınızı temizlediği için ve bellekteki durumları da temizlediği için o anlık geçici bir işlem yapıyorsanız veya ekran görüntüsü alıyorsanız, ekran kaydı yapıyorsanız bu programı çalıştırırsanız yarıda kesip atacaktır. O kayıt esnasını silecektir. Bu sizi sıkıntıya sokacaktır. O yüzden bu işlemi yaparken makinenizde başka bir işlem yapıyor olmamanız gerekiyor. Bütün programların ve tarayıcıların kapalı olması gerekiyor ki her tarafını temizlesin. Bu arıza gibi gözüken durumlar bellekte çalışan programların kalıntıları olduğu için temizleyemedi. O da sorun değil arkadaşlar. Her tarafı tertemiz etmiş olması gerekiyor. Tabii ben bu işlemden sonra birkaç işlem yaptım. Bende geçici dosyamızda sonradan sildiğim dosyalar duruyor ama geri kalanı yani bir önceki dosyalarımı temizlemiş. Ondan sonra Windows R ile Yıldız Temp, Direkt Temp, Prefect yazarak temizlik yapıyorduk. Bu işlemleri yaptı. Şöyle bir bakalım. Yani dolu olmaması gerekiyor. Evet, Nvidia ve şu anda program çekiyorum. Onlar gözüküyor. Nvidia'da benim ekran kartımın download kısmı onu duruyor. Operam da açıkmış. Sonradan açtım ben bunları. Her tarafı temizledi arkadaşlar. Bunu ön bilgi olarak verelim. Bir de arkadaşlar sistemi anında çalıştıran bat dosyası dediğimiz dosya var. Bu da bizim Windows Temp'i, Prefect'i, Template kısmını temizliyor. O yüzden şu şekilde çalıştırıyoruz. Sağ tuş yönetici olarak çalıştır dediğimiz zaman ben çalıştırırsam sıkıntıya sokar beni. Çalıştırmıyorum. Bunun için de geçerli aynı şey. Çalıştırarak yine makinamızın temp kısmını yani geçici hafızasını temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız istiyorum deyip mailinizi bırakırsanız size mail olarak atarım. Veya buradan yazabilirsiniz. Bunu çalıştırmak için yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Aynı şartlar onun için de geçerli. Yani sistem boş olması gerekiyor. Yani bütün her şeyden çıkmış olmanız gerekiyor. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci programa geçiyoruz. Hayatımızı kurtaracak güzel programlardan biri Lightshot arkadaşlar. Hemen kısaca bilgi vereyim Lightshot'a geçmeden. Arkadaşlar ben kayıt alırken Shrex'i kullanıyorum. Bu da aynı işi yapıyor fakat Shrex kapsamlı bir program olduğu için ben bunu önermiyorum. Bununla ekran kaydı alın. Ücretsiz bir program. Ben size yine küçük bir programdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ücretsiz. Lightshot. Lightshot'un birkaç desteği var. Mac için, Windows için. Bu çok küçücük bir program. Bu programı Windows için veya ne kullanıyorsanız onun için indiriyorsunuz. Programı kaydediyorsunuz. Burada indi arkadaşlar. Programı açıyoruz. Türkçe olarak kuruyoruz. Ben de kurulu ben üstüne kuruyorum. Anlaşmayı kabul et diyoruz. Evet. Bazı tarayıcılar için de yakalamayı kurun diyor. İsterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmayasınız. Son dedi. Ve haliyle şuraya geliyor arkadaşlar. Ve klavyemizde print screen dediğimiz şöyle yapayım. PRT-SC tuşu dediğimiz tuşa klavyenizin üstünde basıyorsunuz. Ve ekranı siyahlaştırıyor. Buradan belli bir bölümü seçebiliyorsunuz. Böyle. Sonra da size burada belirli bölümü
kalemle çizme vesaire alma özelliği gösteriyor. E, Bir düz çizgi çizmenizi sağlıyor. Okla işaretlemenizi sağlıyor. E, Dikdörtgen içine almanızı sağlıyor. Boyamanızı sağlıyor. Tabii bu boya rengini değiştirebilirsiniz. Fakat flu boyuyor. Tam rengini buradan nasıl yapıldığını biraz bakarsınız. RGB rengini açıyor arkadaşlar. Tam boyanmasının nedeni alttaki gözüksün diyedir zannediyorum. Ama siz bunun üstüne bir resim yerleştirerek tamamıyla kapatabiliyorsunuz. Burada bunu buluta gönderebiliyorsunuz. Biriyle paylaşabiliyorsunuz. Gmail ve benzer görselleri diyor. Artık bu herhalde Gmail'e gönderiyorsunuz. Yazdırabiliyorsunuz. Burada kopyalıyorsunuz ve kaydediyorsunuz arkadaşlar. Mesela kopyalayı seçtim ben. Gidip bunu kendi kullandığım bir programa da yapıştırabilirim. Veya gidip işte Telegram'da birisiyle yazışıyorumdur. Bunu kullanıyorum ve memnunum. E, Çok basit, küçük ve güzel bir program arkadaşlar. Tavsiye de ediyorum. Bu programla anlatacağım bu arkadaşlar, bu kadar. Yine sorularınız falan olursa yazın, cevaplamaya çalışayım. Size bir bahsedeceğim program da Bulk Crop Installer. Arkadaşlar bu da çok sevdiğim bir program. Bu da bilgisayarda kalıntı bırakmadan temizlik yapıyor. Çok güzel bir program. İndirip yine kurabilirsiniz. Burada Google'da veya Yandex'te Bulk Installer dersek buraya geliriz. Burada birkaç seçenek var. Download seçeneği. Biz bize uygun olanı seçeriz arkadaşlar. Portable ve Setup seçenekleri var. Portable'ın taşınabilir olduğunu söylememe gerek yok. Buradan Setup olanı seçiyorum. Program çok kapsamlı ve büyük bir program değil. Açık kaynaklı arkadaşlar, ücretsiz. Buradan bize Türkçe seçeneği vermiyor. Biz standart kurulum yapıyoruz. Kabul ettik. Quick olarak yani masa üstünde de gözüksün. Bilgisayarımızı ilk açılışta bir kontrol etti arkadaşlar. Ve bilgisayarımızın dilini yakaladı. Ama biz yine de Türkçe diyebiliriz. Kıbrıs seçeneği de var. Uyguladık. Net Framework'ün eski versiyonunu istiyor arkadaşlar. Biz onu ayarladık. Sizde bu problemi çıkarmayabilir arkadaşlar. Benim Net Framework'üm Windows 10'da yüksek olduğu için düşüğünü bir alt versiyonunu veya iki alt versiyonunu istedi. Ben de onu kuruyorum. Yani makineniz son versiyona güncelse böyle bir problem çıkarırsa görün diye yaptım. Benimki en son versiyona güncel olduğu için tekrar açalım programı. Devam. İleri düzey kullanıcılar için diyor. Burası biraz sakıncalı. Biz burada bir işaretleme yapmayalım. Kaldırdım. Bize sunduğu seçenekler genelde bilgisayarımızı en iyi şekle getireceği şekilde olan kurulumu bitiriyoruz. Şimdi bunu tam ekran yapalım. Şimdi arkadaşlar benim makinamda yüklü olanları gösteriyor. İşte browserları dizmiş. Ondan sonra programları dizmiş. İşte makinamda CNC programları var. Java programları var. Mail programları var. Açıkçası gereksiz bir program var mı onu kaldıracağım. OBS Studio'yu kaldırabilirim. Shift tuşuyla alttakini de seçebilirim. Sonra bunun ne olduğunu
Büyük bir ihtimalle bir programla kurmuş bana. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Shift tuşuna basarak bunu da seçebilirim. İniyorum. Şunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim bir programın bende kalmasına gerek yok. Onu da seçiyorum. Tabi Shift'e basarsam hepsini seçer. Kontrolle lazım olanları kalsın diyorum. Ee, Türkçe yerel paketi diyor. VirtualBox, Vivaldi. Mesela ben oyun oynamıyorum arkadaşlar. Şu oyunu da kaldırabilirim. Microsoft'un bir oyunu. Bunun güzelliği Microsoft'ta otomatik olarak gelen şeyleri de gösteriyor. Diğer birçok yazılım bunu göstermiyor. E, Ben zaten bir de programla beraber gelip de sizi rahatsız eden programlar var. İstemediğiniz, farkında olmadığınız programlar. Onları da kaldırabiliyorsunuz. Böyle test ediyorsunuz. Kaldır diyoruz arkadaşlar. E, Sessizi de işaretleyelim. Burada bize bir açıklama yapıyor zaten. Listelendi, bunları seç diyor veya bir yanlışlıkla seçmişsen kaldır, yani iptal et seçeneğini de sana sunuyor. Ondan sonra devam ediyorsun. Bu programı kayıt defterinde vesaire falan yaptığı durumları da e, kaldırmamızı gerekecektir. Çünkü program kaldığı halde kalıntısının da kalmasını istemiyoruz ki zaten bu amaçlı bu programı kurduk. Onu da kaldırsın diyoruz. Bütün işlemleri yaptıktan sonra kaldırma işlemine e, başla diyoruz. O kendiliğinden başlıyor arkadaşlar. Kendisinin bir kaldırma programı varsa onu çalıştırıyor. Onu çalıştırdıktan sonra arka planda kalan kalıntılarını da bu program temizliyor. Yoksa kendisi gidip kaldırıyor arkadaşlar. Buradan Delete seçeneğini seçerek temizliyoruz. Tüm temizliği tamamladı ve Close'la kapattı. Burada kalan kalıntıları bir ara diyor. Ben de ara dedim. Bu da kalıntılar arkadaşlar. Bunları yapmak için Windows'ta birçok işlem yapmak gerekiyor arkadaşlar. Çok yani programı kapatmadan kendi halinde takip ederseniz, şurada da bir şey var, onu da kapatsın. Devam etmeden önce kayıt defterinin yedeğini oluşturmak istiyor musun diyor. Hayır dedim. O işlemini yapıyor arkadaşlar. Ve tekrar programa geri dönüyor. Bu programla beraber daha farklı işlemler de yapabiliyoruz. Ben sadece program kaldırma ve temiz kaldırmayı göstermek istedim. Haliyle bu programın kullanarak daha birçok, mesela Windows kayıt defteriyle alakalı işlemler. Bunlar biraz daha ileri araştırılması gereken durumlar arkadaşlar. Bu haliyle hızlıca gelişiyor arkadaşlar. Açık kaynak olduğu için herkes destekte bulunuyor. Ayarlarını falan yapıyor. Ama mükemmel özelliği şu: e, siz Windows'la beraber programı kaldırıyorsunuz. Ama Windows'ta bayağı bir kalıntısı oluyor, bir şişkinlik oluyor. Bu birikiyor, birikiyor, birikiyor. En sonunda bayağı bir diskte yer kaplıyor. Ama bu tarzdaki programlar hafifletiyor, temizliyor. Öneriyorum. Bunun ücretli, yani parayla satın alabileceğiniz bir sürü firmaların programları var. Ama ben bu programla çok rahatlıkla iş görüyorum. Birçok insana kuruyorum. Bugünlük 3 program anlattım size ve anlattığım programların üçü de ücretsiz. Böyle deneyip test ettikçe sistem analiz programlarını sizinle paylaşmaya devam edeceğim.
Videolarımı tavsiye ederseniz sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olun. Zili açık bırakın. Yeni videom geldiğinde haberdar olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar.